Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yaz aylarında havuz ve deniz sezonlarında özellikle bizim en fazla gördüğümüz ve kişilerce sıkça oluşan rahatsızlık idrar yolu enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonları için doktor tarafından verilen ilaçlar, bazı antibiyotikler kullanılabilir. Ama bunların dışında kullandığımız bir ürün daha var ki gerçekten çok güzel olan ürünlerden ve çok etkili ürünlerden bir tanesi. Bunun ismi Cranberry. Şimdi Cranberry'yi biz Türkçe olarak turna yemişi olarak da biliyoruz. Hatta böyle çoğu zaman kızılcık falan gibi de adlandırılabiliyor aynı familyaya ait olduğu için. Cranberry gerçekten idrar yolu enfeksiyonları için kullandığımız ürünler arasında birebir maddelerden bir tanesi. Çünkü idrar yolu enfeksiyonları yılda yaklaşık 150 milyon kişiyi etkiliyor ve bunların da çoğu kadın. Yani kadınlarda erkekleri oranla bunun görülme olasılığı neredeyse 50 kat daha fazla. Bunların yanı sıra da kadınlarda %20, %30 oranında her zaman bu idrar yolu enfeksiyonlarının tekrarladığını görüyoruz. Bu tekrarlayan hastalıkların başında da sistit geliyor. Bunu yaşayanlar kesinlikle bilecektir. İdrar yaparken yanma ve sık sık idrara çıkma isteğiyle karakterize olan bir durum. Dolayısıyla böyle bir durumda evet antibiyotik kullanabiliyoruz veya başka tedaviler verebiliyor doktorlar. Ama bunun sürekli tekrarlaması, özellikle denize, havuza giderken sürekli enfeksiyon kapması da gerçekten kesinlikle istemediğimiz bir durum. Cranberry'nin içerisinde proantosiyanidin dediğimiz bir etken madde var. Bazı firmalar kutuların üzerine PAC şeklinde yazıyor. Bazıları direkt cranberry takviyesi veya turna yemişi ekstresi gibi ifadeler yazabiliyor. Şimdi bu proantosiyanidin etken maddesi aslında Escherichia coli bakterisiyle çok yakından alakalı. Çünkü bu bakteri bizim idrar yolu enfeksiyonlarımızın gerçekleşmesine sebep olan bir bakteri. Ve bu bakterinin ince bağırsağın duvarlarına yapışmasını engelleyerek bakterinin orada çoğalmasını ve enfeksiyon oluşturmasını engelliyor. Bunların yanı sıra da bu üründen kullandığımız zaman idrarımızda asidik bir ortam oluşacağı için yine bu Escherichia coli bakterisinin çoğalması engelleniyor. Bu şekilde de biz bundan kaynaklı bir idrar yolu enfeksiyonu yaşıyorsak bunun önüne geçmiş oluyoruz. Tabii bu ürünü kullanmamız için illa enfeksiyon olmuş olmamız gerekmiyor. Profilaktik amaçla da yani koruyucu olarak da biz bu ürünü kullanabiliyoruz ama sık tekrarlayan bir durumumuz varsa eğer en az 3 aylık bir kullanım öneriyoruz. Çünkü genelde 2-3 ayda bir tekrarlandığını görüyoruz bu tarz durumların. Bu ürün PAC olarak yazan takviyelerde genelde 36 mg kullanılıyor. Ama direkt Cranberry takviyesi olarak yazanlarda da 400 mg ile 1000 mg'a kadar olan dozları var. Yine 1000 mg'a kadar da kullanılabilir, gayet güvenli. Ama PAC şeklinde yazıyorsak günde 36 mg yeter. Bazı durumlarda doktorlar 72 mg'a çıkabiliyor ama buna siz kendiniz karar vermeyin. Böyle bir durumunuz varsa ama kullanılabilir. Yani bu şekilde kullanımı da güvenli, herhangi bir problem yok. Peki illa biz bunu dışarıdan takviye olarak mı almalıyız? Hayır, tabii ki yiyebiliriz de biz bunu ama yediğimiz ürünün içerisinde bu PAC maddesinden ne kadar olduğunu bilemediğimiz için böyle bir durumda standartize olmuş ve içinde ne kadar olduğunu bildiğimiz bir ürünü kullanmamız çok daha mantıklı olacaktır. Bunların yanı sıra gebelerde ve emzirenlerde güvenle kullanılabilecek ürünlerden bir tanesi. Ama tabii ki şunu da unutmayalım, gebelik ve emzirme döneminde doktorunuza sormadan kendi kendinize herhangi bir ürün kullanmayın. Ne kadar güvenli olursa olsun mutlaka doktorunuza bilgi verin bununla ilgili. Biz Cranberry bitkisini her ne kadar idrar yolu enfeksiyonları için kullansak da 2024 yılında yapılmış bir meta analizde insülin direnci ve aynı zamanda kötü kolesterolün iyileştirilmesi amaçlı
yapılan çalışmalarda da anlamlı bir fark gözlenmiş. Yani bunlara da iyi geldiği hali hazırda gösterilmiş durumda. Dediğim gibi bunun dışarıdan takviyesini de alabiliriz. Kendimiz de yiyebiliriz. İkisi de olur. Böyle bir şikayetiniz varsa antibiyotiklere başvurmadan önce kullanabileceğiniz en güvenli ürünlerden bir tanesi. Cranberry ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.